Merhaba arkadaşlar, örgü atölyeme hoş geldiniz. Paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Soru ve önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Yeni videoların gelmesi için beğeni butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Bu videoda size küçük hanımlar için hazırladığım çok cici fırfırlı elbise robasının yapılışını anlatacağım. Robamız 1-2 yaş için uygun. Eni 28 cm uzunluğunda. Robanın boyu da 20 cm uzunluğunda. Kumaşla birlikte elbisenin boyu 50 cm. Kol bölümünde şuraya kadar olan sıra sayısını fazlalaştırarak robanın enini genişletebilirsiniz. Böyle yaparak 1-2 yaş daha büyütülebilir. Robayı koton ip ve 3,5 numara tığla ördüm. Kol bölümünü koltuk altına kadar 11 sıra, koltuk altından sonra gövdeyi de 4 sıra trabzan ördüm. Şimdi hep birlikte robayı örmeye başlayalım. Robaya başlamak için 67 tane zincir çekiyorum. Şimdi 67 zincirin üzerine 2 tane daha ilave ediyorum. Ve 3. zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 12 tane ikili trabzan yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir tane zincir çekiyorum. Ve 12. trabzanın yanına aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi omuz bölümü için 13 tane trabzan yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bir zincir çekiyorum. Aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum. Yaka bölümü için 22 tane trabzan yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Yine bir zincir çekiyorum. Yine aynı zincire bir trabzan. Yine kol bölümü için 13 tane trabzan yapıyorum.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı zincire bir trabzan yapıyorum. Son olarak yine 12 tane trabzan yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve ikinci sıraya geçiyorum. Trabzanı ikinci trabzanın üzerine yapıyorum. Son trabzanımı alttaki trabzanın üzerine yapıyorum. Şimdi bir zincir attığım yere 4 tane trabzan yapacağım. İki tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane. Bu şekilde diğer zincirlerin üzerine de 4 tane trabzan yapacağım. Roba bitene kadar bu şekilde devam edecek. Bir sırada 2 tane trabzan, diğerinde 4 tane. Yine bir ikili, bir dörtlü şeklinde devam edecek. Son trabzanın üstüne bir trabzan yapıyorum. Alt sıradaki zincirin, daha önce 2 tane çektiğim zincirin tepesine de batarak bir trabzan daha yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi trabzan sayılarının eşit olması. Eğer buradaki zincirin tepesine batmazsak trabzan sayılarımız eşit olmaz. Yine 2 zincir çekerek dönüyorum. Burada daha önce de dediğim gibi en altta bir deliğe 2 tane, ikinci sırada bir zincirin üzerine 4 tane trabzan, sonra yine 2 tane trabzan, yine 4, yine 2, bu şekilde roba bitene kadar böyle devam edecek. Evet, roba bittikten sonra gövde kısmına geçtim. Robanın arka tarafından bir sıra ördükten sonra kolu bu şekilde birleştirdim. Sonra ön tarafını ördüm. Şimdi arka tarafla birleştireceğim. Son olarak trabzanımı yapıyorum. Buradaki zincir ve
kolun diğer tarafındaki zincirin içinden geçerek trabzan yapıyorum. Tekrar zincirin içine batıyorum ve arka tarafı örmeye devam edeceğim. Roba 13 santimetre. Robanın eni 28 santimetre. Birkaç santim ördükten sonra roba kısmını bitireceğim. Şimdi kol bölümündeki fırfırları yapacağım. Fırfır için öncelikle robanın 3. sırasına gireceğim. Bir zincir çekiyorum. Sonra 3. sıraya batmıştım arttırma kısmına. Şimdi 2. sıraya iniyorum. 2. sırada da arttırmadan sonraki iki trabzanın arasına giriyorum. Ve burada 4 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Dört tane trabzan yaptıktan sonra 3. sıradaki trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Buradaki 3. sıradaki bu trabzan alt taraftaki 2. sıradaki 2 tane trabzanın arasındaki olacak. Üç tane trabzan yapıyorum. Şimdi yine 2 trabzanı geçtim. Yine tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde 2 trabzanın arasındaki trabzana 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde devam edecek. Arttırma kısmına kadar, kol bölümündeki arttırma kısmına kadar devam edecek. Evet, fırfırın sonuna geldim. Şimdi yine 2 trabzanın arasındaki üst taraftaki trabzana
3 tane trabzan yapıyorum. Son olarak arttırma kısmındaki trabzanların arasına batıyorum ikinci sırada. Yine buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Şimdi son olarak 3. sıranın arttırma yerine arasına batarak bitiriyorum. Bu şekilde 1. sırayı tamamladım. Tekrar 2. fırfıra geçiyorum. 2. fırfıra da 5. sıranın ortasındaki arttırmaya batarak başlıyorum. Aynı 1. fırfırda olduğu gibi. Yine bir zincir çekiyorum. 4. sıraya ineceğim şimdi. Arttırmadan sonra 2 trabzan geçtikten sonra araya batıyorum. Yine 4 tane trabzan yapıyorum. Yine 2 trabzan atlıyorum. Yukarıdaki 2 trabzanın arasındaki trabzana batarak 3 tane trabzan yapıyorum. Dört trabzanı yapmak için 2 trabzan geçiyorum. Birinci fırfırda olduğu gibi sonuna kadar fırfır yapacağım. Yukarıda 5. artırmaya, 5. sıranın artırmasına batarak bitireceğim. 5 fırfırı da aynı şekilde devam edeceğim. 3. sırayı 7.'ye batarak başlayacağım. 6.'ya ineceğim. 4. fırfırı 9.'ya batacağım. 5.'yi de son olarak 11. sıraya batarak son fırfırda tamamlayacağım. Ve bu şekilde diğer kolda 5 fırfır olacak şekilde yapacağım. Arka bölümün ve yaka bölümün kenar oyasını yapacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine bir tane sık iğne, 2 trabzan arasındaki deliğe bir, yine trabzan üzerine tekrar bir deliğe, bu şekilde yaka bölümüne kadar öreceğim. Yaka bölümüne geldim.
Son trabzanın üzerine 3 tane sık iğne yapacağım. Yakada ise daha önce trabzanları yaptığım zincirin üzerine aralara batmadan trabzanların üzerine sık iğne yapacağım. Son trabzanın üzerine de sık iğneyi yaptıktan sonra köşe bölümünü dönmek için trabzanın üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. Yine deliğe bir tane sık iğne, trabzana bir tane. Evet, bu şekilde sonuna kadar öreceğim. Kol bölümünde yaptığım fırfırları robanın etek bölümünde de yapacağım. Şimdi ipi koparmadan fırfır bölümüne geçiyorum. Bunu da yine etek bölümünde son 2 sırada yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Alttaki sırada bir trabzan atlayarak 4 tane trabzan yapıyorum. İki trabzanın arasındaki üst taraftaki trabzana 3 tane trabzan yapıyorum. Yine bir alt sırada 2 trabzan atlayarak yine 4 tane trabzan yapıyorum. Yine 2 trabzanın arasındaki trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde bir alta bir üste yaparak örmeye devam edeceğim. Kolun son fırfırını uyguladıktan sonra ipimi koparmıyorum. Trabzanların arasına fırfırları yaptığım için biraz kolda bollaşma oluyor. Robanın alt kısmında da aralara battığım için bollaşma oldu. Aynı işlemi orayı da uyguladım. Fırfırı bitirdikten sonra çeviriyorum. İç kısımdan deliklere batarak ilmeğin içinden geçiyorum.
buradan içeriden kolun sonuna gelene kadar bu işlemi devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, robanın örgü bölümünü tamamladıktan sonra düğmelerini diktim. Düğmeler için ayrıca buraya ilik yapmadım. Düğmeleri trabzanların arasından geçiriyorum. Fiyonk ve kumaşı da roboya monte ettikten sonra elbisemiz tamamlandı. Güzel paylaşımlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.